arkadaşlar. Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel yeni doğan bebek hırkasını hep birlikte yapmak istiyorum. Daha önceden yeleğini çalışmıştık biz bu modelin. Şimdi de sizlere hırkasının nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde anlatarak vermek istiyorum. Bugün sizlerle yeni doğan bebek ölçüsünde hırka çalışması yapacağım. Ama siz değişik aylar için yapacaksanız daha büyük aylar için olan standart bebek beden ölçülerinin tablo halinde hazırladım. Bu videonun sağ alt köşesinde küçük üçgen şekline tıklarsanız sizler için hazırlamış olduğum standart bebek beden ölçülerinin hepsini bulabilirsiniz. O tablodaki ölçülere göre hazırlarsanız standart ölçülerde bebeğiniz için hırkamızı bitirebilirsiniz. Ama şuna da dikkat edelim. Bebeğiniz daha tombulsa beden ölçüsünü 1 derece büyük tutun. Mesela 3 aylık bebeğiniz biraz tombulsa 6 aylık ölçülerde yapalım. Veya daha zayıf olabilir. 6 aylık ölçüyü 3 aylık olarak tutmamız gerekebilir. Bunlara dikkat edelim. Ölçülerimiz büyük veya küçük olmasın. Bebeklerimiz için çok kullanışlı bir hırka modeli arkadaşlar bu. Bakın şu şekilde düğmelerini açıp giydirmesi kolay. Bu yaptığımız biyeler sabit duruyor bir tarafında. Çok kolayca bebeğimize giydirebiliriz. Hırkamıza yakadan zincirler çekerek tunus işi olarak başlıyoruz. Robanın yapımında da 2 sıra haroşa, 1 sıra düz tunus işi uyguluyoruz. Robamızın ölçüsü bittiği zaman biz yeni doğan için ölçü yaptık. 9 santimlik bir ölçü. Siz daha büyük yapacaksanız yapacağınız ölçüye kadar roba ayrımını yapıyorsunuz. Daha sonra kolları yapacağız. Kolların örümünü bitirdikten sonra gövdeyi tığımızın üzerine alarak istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örüyoruz. Son olarak da bu kenar biyelerini çeviriyoruz. Bakın şu şekilde. Ben farklı bir ip kullandım. Siz bu ip elinizde yoksa beyaz ile de çevirme işlemini uygulayabilirsiniz. Örgümüzün yapımına geçmeden önce malzemeleri hazırlayabilmeniz için size gerekli olan malzemeleri söylemek istiyorum. 1 adet renkli ipe ihtiyacımız var. Ben bugün yine su yeşili ip çalışacağım. İpimin markasını çok soran oluyor. Aslında ip markası göstermek istemiyorum. Ama bugün bakın Nako Bebe 100'ün premium akrilik bir ip bu. 100 gram üzerinde 360 metre yazıyor. Yeni doğan bebek için olacağı için ince bir ip kullanmayı tercih ettim. Çok kaba dursun istemiyorum hırka. Yine aynı şekilde gövdenin beyaz yerinde kullanılmak üzere beyaz bir ipe ihtiyacımız var. Yine aynı kalınlıkta Nako Bebe 100'ün ipini tercih ediyorum. Örgümüzü örebilmek için tığa ihtiyacımız var. 5 numara tunus işi tığımız. Bu kenar kısımlarında bakın farklı bir ip kullandım ben. Siz ama bu ipiniz yoksa beyaz ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Onun için de bu şekilde pafi görünümlü yumuşak dokulu bir ip bu arkadaşlar. Yaka kısmında kullanılmak üzere 4 adet düğmeye ihtiyacımız var. Ölçüm yapabilmek için mezruya, iplerini kesebilmek için makasa ihtiyacımız var. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Malzemelerimiz hazırsa hep birlikte hırkamızın yapımına geçelim. Hepinize iyi seyirler, kolay gelsin. Robamızın yapımına 40 adet zincir çekerek başlıyoruz.
40 zincirimizi çektik. Şimdi bu 40 zincirin üzerine her zincirden birer ilmek alarak bir sıra tunus işi yapıp çekelim. Zincirimizin üzerine 40 ilmek yaparak tunus işi tekniğiyle bakın ilmekleri çektim. Bu şekilde bir sıramız oluştu. Şimdi ikinci sıramızda roba ayrımlarını artık yapacağız. Kolları ve ön patların arttırım yerlerini bu sırada belirlemiş olacağız. Bakın ilk iki ilmek arasından ön pat arttırımı için bir ilmek çıkartıyorum. Takip eden ilmeği haroşa olarak alıyorum. Hemen yanındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Ön ile kolu ayıran ayrımdan bir arttırma yaptım. Bu da ayrımı yapacak olan çizgimiz arkadaşlar. Kola geçiyoruz artık. Koldan bir arttırma yaptım. Takip eden 9 ilmeği kol için haroşa örgü olarak örüyorum. Ve 9. Bakın 9 ilmeği haroşa örgü olarak ördüm. Hemen bir sonraki ilmekle bu son yaptığımız ilmek arasındaki boşluktan bir ilmek çıkartıyorum. Koldaki arttırmamı yapıyorum. Kol ile arkayı ayıracak olan ayrım noktasını düz tunus işi olarak yapıyorum. Arka bölüme geçiyoruz artık. Arka bölüm için bir arttırma yapıyorum. Takip eden 14 ilmeği haroşa olarak arka bölüm için örüyorum. On dördüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi arka ile diğer kolu ayıran ayrım çizgisini yapacağız. Arkadan bir arttırma yaptım boşluktan alarak. Ayrım çizgisini düz tunus işi olarak örüyorum. Koldan ilk arttırmamı yapıyorum. Diğer kolda 9 ilmek haroşa yapmıştık. Burada da aynı şekilde 9 ilmeği haroşa yapıyoruz. Ve 9. Kol içinde 9 ilmeği haroşa yaptık. Hemen yanındaki boşluktan bakın kol ile ön parçayı ayıracak ayrım çizgisine geldik. Koldan bir arttırma yapıyorum. Kol ile önü ayıran ayrım çizgisini düz olarak örüyorum. Ön parçadan bir arttırma yapıyorum. Bir ilmeği haroşa örgü olarak örüyorum. Son ilmekle iki ilmek arasındaki boşluktan diğer ön pat için bir arttırma yapıyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz başa kadar.
Bütün ilmekleri çektik. Bakın roba yerlerimiz belli oldu. Şimdi bir sıra daha yaparsak daha belirgin olur robamız. Yine ilk iki ilmek arasından ön pat için bir arttırma yapıyorum. Takip eden ilmekleri diğer ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın kol ile önü ayıran ayrım çizgisine geldik. Burada ön pat için bir tane arttırma yaptım. Ayrım çizgisini düz ördüm. Koldan bir arttırma yaptım. Diğer kol ile arkayı ayıran ayrıma kadar bütün ilmekleri haroşa örgü olarak örüyoruz. Ayrım çizgisine geldim, bakın yine koldan bir arttırma yapıyorum. Arka ile kolu ayıran ayrımı düz örgü örüyorum. Arka parça için arttırma yapıyorum. Takip eden ilmekleri diğer kol ile arkayı ayıran ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın ayrım çizgisine geldik yine. Arka parçadan bir arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örgü olarak örüyorum. Koldan arttırma yapıyorum. Koldaki ilmekleri önle kolu ayıran ayrıma kadar haroşa örgü olarak örüyorum. Bakın ayrım çizgisine geldik. Koldaki arttırmamı yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örgü örüyorum. Ön parça için arttırma yapıyorum. Son ilmek kalasıya kadar kaç ilmek varsa hepsini haroşa örgü örüyorum. Ve sondan bir önceki boşluktan bir ilmek arttırması yapıyorum. Ön pattaki üçgen şekli elde edebilmek için. Hepsini yine birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz başa kadar. Bütün ilmekleri çektik. Şimdi bu sırada haroşa örgü yapmayacağız. Bir sıra düz örgü halinde öreceğiz. Yine ilk ön pattan bir arttırmamı yapıyorum boşluktan. Takip eden ilmekleri artık düz örgü halinde örüyorum. Bakın ayrıma geldim. Yine arttırma yapıyorum. Arttırmayı düz yapıyorduk zaten çizgimize. Kola geçtik, bakın. Koldaki ilmekleri de düz örgü halinde hepsini alıyoruz. Ayrım çizgisindeyiz yine. Koldan arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz alıyorum. Arka parçadan arttırma yapıyorum. Arkadaki ilmeklerin hepsini düz olarak tığımın üzerine alıyorum.
kol ile arkayı ayıran ayrıma geldik yine. Arttırma yapıyorum. Arttırma çizgisinden önce düz örgü örüyorum arttırma çizgisini. Koldan arttırma yapıyorum. Koldaki ilmeklere devam ediyorum. Arttırma çizgisinde yine koldan arttırmamı yaptım. Arttırma çizgisini düz ördüm. Ön parçadan arttırma yaptım. İlmekleri son ilmekten öncesine kadar düz örgü örüyorum. Bakın son ilmek kaldı. Son ilmekten bir önceki boşluktan bir arttırma yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak alıyorum. Hepsini yine tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek bakın başa kadar geldim. Bir robamızı nasıl gittiğine bir bakalım. Bakın şu şekilde roba şeklini almaya başladı. Buraya kadar 2 sıra haroşa yaptık. Bir sıra düz örgü ördük. Şimdiki sıramız yeniden haroşa örgü olacak. İlk boşluktan arttırmamı yapıyorum. Takip edenleri ayrım çizgisine kadar haroşa örgü halinde alıyoruz. İlmek sayılarımız giderek artıyor. Bakın ayrım çizgisine geldik. Ön parçadan bir arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz tunus işi yapıyorum. Koldan arttırma yaptım. Koldaki diğer ilmekleri arka ile kolu ayıran ayrıma kadar haroşa örgü halinde yapıyorum. Arttırma yaptım ayrım çizgisinden önce. Şimdi ayrımı düz yapıyoruz. Arka parçadan arttırma yaptım. Arka parçadaki ilmekleri haroşa örgü halinde devam ediyoruz. Yine ayrıma geldik bakın. Burada da arttırmayı unutmayalım. Ayrım çizgisi düz. Diğer ilmekler haroşa şeklinde devam ediyor bu sıramızda.
Önle kol ayıran ayrıma geldik yine. Düz örgümü ördüm. Ön pattan üçgen için arttırma yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak alıyorum. Hepsini yine tığ yardımıyla başa kadar çekelim. Bütün ilmekleri çekerek başa kadar geldim. Bakın ön parçalar üçgen şeklini alıyor. Şimdiki sıramızda tekrar haroşa örgü gideceğiz. İlk baştan bir arttırmamı yaptım. Takip edenleri haroşa örgü halinde ayrım çizgisine kadar yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örüyoruz. Arttırmamızı yapıyoruz. Diğer ilmekleri haroşa şeklinde devam ediyoruz. Arttırım çizgisini düz yapıyoruz. Tekrar arttırım çizgisindeyiz. Bakın düz örgü örüyoruz arttırım çizgisine. Yine arttırım çizgisindeyiz. Düz örgü örüyorum. Ön parçanın haroşa örgülerini örüyorum. Diğer ön parçada ön pat için arttırmamı yapıyorum. Son ilmeği düz örgü olarak örüyorum. Şimdi hepsini yine birer birer çekelim. Bu sıramızı da bitirdik bakın.
Robamızın bu ön patlardan arttırımını, üçgen şekillerini bu iki yaka ucu birleşesiye kadar örelim. Sıra sayısı vermiyorum çünkü sıra sayısı başladığımız ilmeklerin sayısına göre değişebiliyor. Robanın yapımına 40 ilmek ile başladım. Robamız bu şekilde 2 sıra haroşa, 1 sıra düz, 2 sıra haroşa, tekrar 1 sıra düz şeklinde bu ön patlardan arttırmalar yaparak iki uç birbirine değesiye kadar örelim. Daha sonra bu ön patlardan arttırma işlemini bırakacağız. Sadece bu kol kenarlarındaki 4 noktadan arttırmalarla robamıza devam edeceğiz. Benim yapacağım robada ön patlardan arttırım için bakın birleşim oldu önlerde. Artık bu ön patlardan arttırımı ben burada bırakıyorum. Bu önlerden arttırma yapmadan sadece kol çevresindeki bu 4 noktadan arttırmalarla robama devam ediyorum. Ama siz bu pay üst üstüne binsin istiyorsanız o mesafeyi de örerek biraz daha örmeniz gerekiyor. Hemen bir başlayalım bakın. Benim yapacağım roba küçük olduğu için şu anda ön parçada 16 tane ilmek var. Ön pattan arttırma yapmıyorum. İlk ilmeği tunus işi haroşa tekniği olarak alıyorum. Takip edenleri de arttırma noktasına kadar haroşa olarak alıyorum. Sizin düz gelmiş olabilir belki. Benim haroşa sıramda bakın. Robamızı 2 sıra haroşa, 1 sıra düz şeklinde örüyorduk. Ayrıma geldim. Ayrım noktasında bakın kol ayrımının noktasında ön parçadan arttırma yapıyorum. Ayrım çizgisini düz örüyorum. Koldan arttırma yapıyorum. Takip edenleri de nasıl denk geldiyse öyle örüyoruz. Bende haroşa tekniği var. Bu şekilde önlerden arttırma yapmadan bu kol çevresindeki arttırmalarla bize gerekli olan ölçüde örelim, gelelim. Robanın ön patlardan arttırmasını bıraktığımız yerden itibaren gerekli olan roba yüksekliğini yaparak geldim. Hemen elde etmiş olduğum robanın yüksekliğini ölçüyorum. Bakın 9 santim. Bu da 0-3 aylık bebek için yeterli bir ölçü roba yüksekliği olarak. Robamızın açık hali bu şekilde. Kapalı hali de bakın bu şekilde. Artık bir hırka veya yelek olarak devam etmek için hazır bir robamız var elimizde. Robamızı yakadan başladık. İlk önce kol çevrelerinden ve ön patlardan arttırma yaparak 6 noktadan arttırmalarla belli bir mesafeye kadar ördük. Benim yapacağım model için bu önlerin birbirine değmesi yeterli oluyor. Ama siz ilikli, düğmeli yapacaksanız ön patları şu şekilde üst üstüne binmesi için onu ayarlayarak bu üçgen yapımını bırakabilirsiniz. Üçgen uç ucuna değdikten sonra ön patlardan arttırımı bıraktım. Sadece kol çevrelerindeki 2 noktadan arttırma yaparak istediğim ölçüye getirdim robamı. Robayı 2 sıra haroşa, 1 sıra düz, 2 sıra haroşa, 1 sıra düz teknikleriyle tamamladık.
Biz bugün bu robayı 0-3 aylık bebekler için çalıştık. 9 santim yükseklik yaptık. Siz 3-6 aylık bebekler için yapacaksanız bu yükseklik 10 santim. 6-12 aylık bebek için yapacaksanız 11 santim. 1-2 yaş arası bebekler için yapacaksanız da 13 santim yapmanız yeterli olacaktır. Daha büyük yapmak istiyorsanız 2-3 yaş arası 13 santim, 14 santim yapabilirsiniz. Hırkanın robasını burada bitirdik. Artık örgümüze önce kolları, daha sonra gövdeyi yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu renkli ipimi burada kesmiyorum ben. Çünkü bu ön patları renkli olarak götüreceğiz. Diğer bölümleri beyaz yapacağız. Kolu başlamak için beyaz ipimizi elimize alıyoruz. Hemen hırkamızın kolunu yapmaya başlayalım. Beyaz ipe geçiyoruz kolda. Gövdeden önce kol kısmını yapıyoruz. Bakın bu ön ile kolu ayıran ön ayrım var. Buradan bir ipi bağlıyoruz. Ben bir kere düğüm atıyorum. Daha sağlam dursun, sökülme yapmasın ipimiz diye. Hemen bu ayrım çizgisindeki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Takip eden ilmekleri sırasıyla tığımın üzerine alıyorum. Kol payında kaç ilmek varsa ona göre hepsini tığımın üzerine alıyorum. Son ilmeklerimi alıyorum. Bakıyorum hemen. 38 tane ilmek aldım tığımın üzerine. Kol payında 38 ilmek aldık beyaz ile. Şimdi hepsini birer birer tığ yardımıyla çekiyoruz. İkinci sıramıza geçiyoruz. Tekrar ilmekler alıyoruz aynı ilmeklerin üzerinden. Kolu düz örüyoruz. Hiç arttırma eksiltme yapmadan bu şekilde beyaz ile 38 ilmeği 11 santim kadar örelim. Daha sonra kol ucunda bant uygulaması yapalım. Hırkamızın kolunu beyaz ile bakın düz bir şekilde benim için gerekli olan ölçüye kadar geldim. Yeni doğan için yaptığımı söylemiştim bu hırkamı. Hemen ölçüyorum. Kol altından itibaren bakın 11 santimlik bir 11-11,5 santimlik bir örgü ördüm. Bu da benim yapacağım hırka için yeterli bir ölçü. Bakın ben diğer kolu zamandan kazanmak için hazırladım. Şu şekilde bir kol elde edeceğiz. Kolumuzun yüksekliğini bitirdik. Şimdi şu kol ucundaki bileklik kısmını birlikte yapalım. 38 ilmek vardı tığımızın üzerinde. Bu 38 ilmeği bileklik kısmında biraz daraltmak istiyorum. Bakın şöyle bir görüntüsü olsun diye bileği biraz kavrasın bebeğimizin bileğini. Onun için eksiltmeler yapmam gerekecek.
Hemen ilk baştaki ilmekten bir ilmek çıkartıyorum. Yanındaki ilmeği bakın haroşa yapıyorum. Bileklik kısmını haroşa yapalım. Robamıza da uyumlu bir görüntüsü olur hem de daha güzel gözükür. Bakın 2 ilmeği haroşa olarak ördüm. Şimdi bir sonraki ilmeği kesme yapacağım. Bakın kesme için şu 2 ilmek var. Bir ilmeği diğerinin içinden çıkartıyorum. Şu şekilde çektiriyorum. Bu şekilde bir kesme yaptığımız zaman kesme yerleri fazla gözükmüyor. Aralarda 1, 2 haroşa yaptım. 3 haroşa yaptım. Bir kesme yapıyorum. Bakın ilmeğin içinden çıkartıp onu haroşa yapıyorum. İki tane düz yaptım haroşa olarak. Şimdi bir adet kesme yapıyorum. Bir, iki yaptım. 30 tane ilmek kalacak tığımızın üzerinde. O şekilde kesmelerimizi yapalım. Hemen kaç ilmek olduğunu bir sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 4 ilmek kalması gerekiyor daha. 30 ilmek kalacak çünkü. Bir ilmek daha kesmem lazım. Bir düz gidiyorum. Düz ördüm ve saydım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Tığımın üzerinde 30 ilmek oldu. 38 ilmeği 8 tane keserek 30 ilmeğe düşürdük. Şimdi hepsini sırasıyla çekiyoruz. Bu şekilde bilek kısmını biraz sıkıca yapmış olacağız. Hemen ikinci sırama geçiyorum. Düz olarak haroşa örgü örüyorum. İlk sıra yaptığımız haroşadan başka 2 sıra düz haroşa örgü örelim. Bilekliği bitirelim. Artık bileklikte kesme işlemi yapmıyoruz. Kalan ilmeği 30 ilmeği haroşa örgü olarak 3 sıra halinde bitiriyoruz. Küçük bebek olduğu için 3 sıra haroşa yeterli olacaktır. Hepsini çekiyorum. Bakın başlangıç haroşamız vardı. 1, 2, 3 sıra haroşayı bitirdik. Şimdi kol ucunu kapatma işlemiyle kolumuzun işlemini bitirelim. Bakın kapatmayı böyle yapıyorduk. İpi ilmek alacak gibi yapıyoruz. Ama ikisini birlikte çekiyoruz.
ipin üzerinde toplamıyoruz. Bu şekilde bütün ilmekleri kapatma tekniğiyle kapatalım. Çok sıkı kapatmasak daha düzgün duruyor. Sıkı kapandığı zaman çok çekme oluyor bu uç kısmında arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Elinize göre ayarlamasını kendiniz yapabilirsiniz. Evet, son ilmeğimi de düz olarak alıp çıkarıyorum. İpimi biraz uzun bıraktım. Bu kol ucunu dikerken renkli yeri kendisiyle dikmemiz gerekiyor. Beyazla dikersek hoş durmaz. İlmeği çıkardım. Böylece kolumuzun işlemini bitirdik. Bu bitirmiş olduğumuz beyaz ipi keserken de 1,5-2 metre kadar ip mesafesi bırakıp ipimizi öyle keselim. Çünkü bu kolu birleştirirken bakın bu uç kısımdaki yeşille olan kısmı yeşil ile birleştireceğim. Beyaz ile olan kısmı da beyaz ip ile birleştireceğim. Onun için bu iplere bizim ihtiyacımız var. Kollarımızın işini bitirdik. Şimdi roba kısmını bitirdiğimiz zaman ipimizi orada bırakmıştık. Hemen o ipimizin ucunu ilmek olarak alıyorum. Baştan ilmekleri haroşa yapıyorum. Aynı kendi rengiyle. 2 3 4 ilmekten sonra beyaz ipe geçiş yapıyoruz. Hemen kesmiş olduğumuz beyaz ipi ucunu alıyorum. Bir kere düğüm atayım yeşil ipime. Beyaz ile bir sonraki ilmeği düz olarak alıyorum bakın. Haroşa değil, düz teknikle alıyorum. Baştan 4 ilmeği renkli ip ile haroşa yaptık. Takip eden ilmekleri düz olarak tığımın üzerine topluyorum. Kol altına kadar bu şekilde devam edelim. Bakın kol altına geldim. Kol altında bu ayrım çizgimiz vardı. Kola başlarken o ilmeği almıştık. Aynı ilmeğe ilmek çıkartıyorum. Koldan da ilk ilmeği alıyorum. İlk sıra yaptığımız ilmeği kolu atlayıp arka ile kolu ayıran iplerimiz biraz karıştı bu arada. Acele yaptığım için düzenleme yapamadım. Kolu atlıyoruz. Bu arkada arka ile kolu ayıran ayrımdan bir önceki
beyaz ilmekten bir ilmek çıkardım. Hemen bu ayrım çizgisinden bir ilmek yaptım. Takip eden ilmekleri düz olarak tığımın üzerine ilmek olarak alıyorum. Diğer kol altına kadar bu şekilde devam edelim. Diğer kol altındaki ilmeğe geldim. Bakın. Ayrımdaki ilmeği ilmek olarak çıkardım. Koldaki ilk sıramızı ilmek olarak aldım. Kolu atladım tamamen. Diğer ön parçaya geçiyorum. Diğer ön parçada da kolun ilk sırasını ilmek olarak aldım. Hemen buradaki ilmeği aldım. Bütün ilmekleri düz ilmek olarak beyaz ile tığımın üzerine topluyorum. Sondan 4 ilmek kalasıya kadar 2-4 ilmek kalacak. Beyaz ilmek ile yaptım. Bu sondaki 4 ilmeği renkli ile yapacağız. Bakın şu şekilde hemen renkli ipimi bağlıyorum. Sondaki 4 ilmekte renkliye geçiyorum. Aynı diğer baş tarafta yaptığımız gibi bu sondaki 4 ilmeği de haroşa yapacağız. 1 2 3 son ilmeği düz takıyoruz. Şimdi çekiyoruz bunları. 2 3 4'ünü çektik. Renkli ipi orada bırakıp beyaz ipe geçiş yapıyorum. Beyaz iple bütün ilmekleri çekiyoruz sonuna kadar. Bakın kol altında ikisini bir geçiriyorum. Bir sonraki sıraya giderken ayrı ayrı öreceğim ama. Diğer kol altında da aynı şekilde ikisini bir geçirdim. Beyaz ilmeklerimi bitirdim. Renkli ipe geçiyorum. Bakın şu şekilde çapraz almamız gerekiyor ki renkli iple beyaz ip birbirine kaynasın, ayrı ayrı durmasın diye. 2 3 4 ilmeği renkli ip ile yaptım. Haroşa örgümü örüyorum. İlk ilmeği tığımın üzerinde zaten 3 ilmeği haroşa ördüm. Şimdi beyaz ipe geçiş yapıyorum. Bakın şu şekilde tutuyorum ki birbirinden ayrı parça halinde durmasın. Çapraz beyaz ipi alttan aldırıp düz örgüme devam ediyorum.
kol altına geldik. Orayı bir görelim diye devam ediyorum sizinle örgüme. Bakın kol altındaki ilmekleri aldım. Kol altında atladığımız bir yer vardı. Oradan bir ilmek çıkardım. Hemen arkadaki ilmeği aldım. Bakın hiç atlama yapmamış olduk. Takip eden ilmekleri düz olarak tığımın üzerine alıyorum. Arkadaşlar bu şekilde beden yüksekliği istediğimiz ölçüye gelesiye kadar örgümüze devam edelim. Yapacağınız hırka ne kadarlıksa o kadar ölçüyü yapalım. Hiç başka bir işlem yok. Bu sıra başlarında ve sıra sonlarında dörder ilmeği renkli, diğer haroşa olarak, diğer ipler beyaz ile düz tunus işi olarak devam edecek. Beden ölçüsü bitiminde hazırlayalım. Etek ucundaki aynı bu kol bandında yaptığımız gibi etek ucundaki lastik uygulamasını da birlikte yapalım. Hırkamızın beden yüksekliğini de bitirdim. Hemen ölçüyorum. Bakın kol altından itibaren 13 santimlik bir tunus işi örgü ördüm. Artık bu etek ucundaki lastik kısmını aynı kol ucunda uyguladığımız gibi tunus işi haroşa olarak tamamlayıp hırkamızın örgüsünü bitirebiliriz. Tamamen haroşa olarak renkli ip ile bir sıra yapıyoruz. Bakın beyazın üzerine de renkli iple devam ediyorum haroşama. Beyaz iple işimiz bitti artık. Onu kesebiliriz. Beyaz ipimi kesiyorum. Renkli ip ile örgüme devam ediyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Bu teknikle aynı bu kol ucunda yaptığımız gibi toplam 3 sıra haroşayı örelim. Haroşa örgümüzü bitirdik lastik kısmında. Şimdi kapatma tekniği uygulayacağız. Tunus işinde bakın şu şekilde alıyorduk. Aynı kol uçlarında yaptığımızı bu etek ucunda kapatırken de uyguluyoruz. Kaydırma tekniğiyle kapatma işlemi yapıyoruz tunus işinde. İlmeği takıyoruz. İkisini bir çıkartıp ilmeklerin içinden geçiriyoruz. Tığımızın üzerinde toplamıyoruz. Son ilmeğimi yapıyorum ve bitiriyorum. İpimi kesiyorum burada hemen. İçinden geçirdim sağlam olsun diye. Bu şekilde hırkamızın yüksekliğinde tamamen bitirmiş olduk.
Şimdi kol ucunu sizlerle birlikte çevirelim. Kolu yaparken bitirdiğimiz zaman bıraktığımız ipler vardı burada. Şimdi o iplerin yardımıyla birleştirme işlemini yapacağız. İlk ilmeğe takıyorum kol ucundaki. Battım. Bir sık iğne şeklinde aldım. Hemen bakın yanındaki ilmeğe geçtim. Tam karşısında denk gelen ilmeği de sık iğne olarak yaptım. Kol ucundaki ipleri buradan geçirelim. Altta kalsın. Görüntüsü güzel olsun. Elinizde 5 numara tığınız varsa kısa boylu, o tığı da kullanabilirsiniz. Ben belki hepinizde yoktur diye aynı ya ördüğümüz tığ ile işlemime devam ediyorum. Bakın burada bunu bitirdik, yeşil rengi. Beyaz ipe geçeceğiz şimdi. Yeşili orada bırakıyorum. Beyaz ip ilmek ile bakın şuradan ilmek çıkartıyorum. Çünkü beyaza geçiş yapacağız. Buraya kadar kullandığımız bu yeşil ipi bir defa bir düğüm atayım. Orası sağlam olsun. İpi kestiğimiz zaman geri açılma yapmasın. Beyaz ipe geçtik bakın. İlk ilmeği takıyorum. Beyaz ile olan ilk sıra ilmeğini, karşıdan da ilk ilmeği takıp bir çıkarıp sık iğne gibi yapıyorum. İlk ilmeğe taktım. Hemen karşıda denk gelen ilmeğe taktım. İkisini bir araya getirip birleştirdim. Bu şekilde bu hırkamızı birleştirme işleminde de hiç iğne yardımı almadan tığ ile tamamen örgümüzü bitirmiş oluyoruz. Dikişsiz oluyor yani. Kol altına yaklaştık. Son ilmeğimi de yaptım. Hemen bakın şu şekilde alıyorum. Kol altındaki bu boşluğu ortadan yok etmek için gövde ile de olan yerden bir ilmek alıyorum. Hepsini bir çekip çıkarıyorum ve işlemimi bitiriyorum. Hemen çevirip bir kontrol edelim. Bakın gayet muntazam bir kolumuzu işlemini bitirmiş olduk. Görüntüsü de bu şekilde oldu. Kol altı birleştirmemizin. Hırkamızın örgüsünü bitirdik. Şimdi bu kenar kısmını birlikte çevirelim. Kenar kısmını çevirmek için puffy ip kullanıyoruz. Bu şekildeki dokulu bir ip bakın. Hemen bu arka boyun bölgesinden bakın. Şuradan başlangıcımı yapıyorum. Küçük tığ kullanıyorum. 3,5'la çeviriyorum ben.
Siz elinizde 3 varsa 3 ile de olur, 4 varsa 4 ile de olur. Hangi numara tığınız varsa onunla bu çevirme işlemini yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde alıyorum, batıyorum. Her gözeneğe batarak tamamını bu ip ile bir çevirme işlemini yapalım. Hırkamızda kürk görünümü veriyor bu ipimizin dokusundan dolayı. Bakın şu şekilde. Bebeğin boynunu da yumuşacık tutacaktır. Robamızın yakasındaki V şeklinin bitim yerine geldik. Orayı da aynı gözeneğe bir defa daha batıyoruz. Keskin bir dönüş elde ediyoruz. Bakın şu şekilde. Demek istediğim şuydu, keskin bir dönüş yaptık. Hırkamızın tamamını bu başladığımız noktaya kadar bu teknikle tamamen tığ yardımıyla sık iğneler şeklinde bitirelim. Bitmiş haliyle bir hırkamızı görelim. Evet, sonuna geldik. Son birkaç ilmeği yapıyorum. Yeşil ipimi bir keseyim, aradan çıksın. Son ilmeği yaptım. Başlangıçtaki ilmekle birlikte bakın kaydırma tekniğiyle yaptım. İpimi kesiyorum buradan. Bu ipimi tığın yardımıyla iç kısımdan geçirip yok edip güzel görünmesini sağlıyorum. Hırkamızı tamamen bitirmiş olduk böylece. Şimdi bu yaka kısmındaki biyeleri birlikte yapalım. Düğme için olan biyeleri tığ yardımıyla yapıyorum. 8 trabzandan oluşacak. Ona göre ayarlayın. 1, 2, 3, 12 zincir çekip bu 8. olan 3 atlıyoruz. 8. olan zincirimize bir trabzan yapıyorum. Takip eden zincirin üzerine trabzan yapıyorum.
Evet, son trabzanımı da yaptım. 8. trabzanım. 1 2 zincir çekip burada da bitirebilirim. Ben şu başlangıca bir sık iğne kaydırma tekniğiyle batıp bitirmek istiyorum. Burada bir yuvarlak görüntü elde edebilmek için. Bakın bu dönüşte yuvarlak bir görüntümüz var. Bu başlangıcında da yuvarlak bir görüntü olsun diye oradan başladığımız yere zincir çekerek batıyorum. İki tarafta yuvarlak bir görüntüsü var. İplerin uçlarını iç kısımlardan çektiriyorum. Bunun aynısından bir tane daha yapıyoruz. Toplamda 2 biye olacak. Düğmelerimizi bakın şu şekilde birisi buraya, birisi buraya olmak üzere dikeceğiz. İğneme ipi takıyorum. 2 katlı yaptım ben. Ucuna düğüm attım. Hemen bir tarafına sabitleyeceğiz bu biyelerimizi. Diğer tarafı açık olacak. Şimdi hemen bu ilk baş taraftaki düğmeyi bir sabitleyelim. Düğmeyi şu şekilde üzerine tutuyorum. Ve buradan kesiyorum ipimi. Sıkı sağlam yapalım. Düğmemiz sökülme yapmasın. Aynı şekilde düğmemiz de bakın tam karşısına gelecek şekilde aynı noktaya birbirine paralel baksın. Onun için şu noktaya yerleştirip açığa dikiyorum. Düğmemi sabitliyorum. İpimi kesiyorum. Hazırlamış olduğumuz biye ile de geçirdik. Bu şekilde. Diğer biyemizi de aynı şekilde dikelim. Bitmiş haliyle bir hırkamızı görelim. Hırkamızın bitmiş haliyle karşınızdayız. Mini mini çok güzel bir hırka oldu bu. Bakın kolları bu şekilde. Yeni doğan için yaptık biz bu hırkamızı. Hemen ölçümünü vermek istiyorum size. Bakın beden ölçüsü göğüs çevresi 23,5 santim. Beden yüksekliği 15 santim bitmiş haliyle. Kol altından yükseklik 12,5 santim bakın. Hatta 13. Bitmiş haliyle 13 santim. Kol boyu omuzdan itibaren 22 santim. Hemen arka ortasından
beden ölçüsünü tamamen ölçerek vereyim size. 24 santimde beden uzunluğu var. Tamamının gövde uzunluğu. Ben bugün sizlerle yeni doğan bebekler için olan ölçüde bir hırka yaptım. Değişik aylar ölçüsünü bulmak için bu videonun açıklama bölümüne bakabilirsiniz. Anlatımımı beğendinizse videonun altındaki beğeni butonuna tıklamayı unutmayalım lütfen. Kanalıma abone değilseniz Ece'nin Örgüleri YouTube kanalına ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sizlerle yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.